Şu anda ülkemizdeki en büyük hastalık nedir? Şeker hastalığı. Kadınlarda migren, erkeklerde şeker. Kadınlarda niye migren? Baş ağrısı, aşırı baş ağrısı. Neden? Kadınlar hasta olmadığı halde, başları ağrımadığı halde kocalarına diyorlar ki başım ağrıyor. Devamlı kadınların kocalarına söylediği yalan bu. Başım ağrıyor. Niye başım ağrıyor diyor. Koca diyor ki hatun diyor gel biraz spor yapalım diyor. Gel beraber olalım diyor. Hanım ne diyor? Başım ağrıyor. Halbuki başı ağrımıyor. Resulullah Aleyhisselam nasıl anlatıyor bunu? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Her kim hasta olmadığı halde hasta taklidi yaparsa, hasta olduğu mesele konusunda yalan söylerse, Allah onu o hastalığa düşer eder. Mesela hasta değilsin ve sabahleyin iş yerine telefon açtın. Patron midem çok fena ağrıyor. Bugün işe gelemeyeceğim. Halbuki o gün tatile çıkacaksın. Cumartesi pazarı bağlamak için, cumayı kaytarmak için patrona telefon açtın. Ve dedin ki telefonda midem çok ağrıyor abi. Durumum çok kötüdür. Tuvalete giriyorum çıkamıyorum. Bugün bana izin ver. Halbuki miden ağrımıyor. Ve yalan söylüyorsun midenin ağrıdığına dair. Allah Teala sana mide ağrısı verecek. Ya o gün içinde ya da birkaç gün içinde. Çok ciddi bir mide ağrısı verecek. Neden? Hasta olmadığın halde hasta taklidi yaptın ve insanlardan nemalanmaya çalıştın. Allah bunun cezasını hemen o anda veriyor. İşte kadındaki baş ağrısı durumunun fazla olmasının sebebi ne? Başı ağrımamasına rağmen cima etmemek için, kocasının kendi üstündeki hakkını almaması için yahut da teniyle, derisiyle ona şantaj yapmak için kadınlar var şimdi. Şu andaki en büyük silah ne kadının? Kadının diğer kadın arkadaşlarından aldığı fetva ve akıl şu. Kocandan bir şey elde etmek istiyor musun? Evet istiyorum. Ona derinle şantaj yapacaksın. Ona etinle, cinselliğinle şantaj yapacaksın. Bu nasihatı veren kadın ateşlik bir kadındır. Ne şantajı? Senin kocanın üzerinde hakların olduğu gibi kocanın da senin üzerinde hakların var. Hakları var. Bu hakkı ona vermediğin zaman lanetleniyorsun. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatıyor. Tandırda kadının yemeği bile olsa kocası onu çağırıyorsa hemen kocasının yanına koysun. Tandır ne demek? Ateşte. Yemeği koymuş, bekliyor şimdi, başında durması lazım. Ama kocası çağırıyor, şehvetlenmiş. Dışarıda bir kadını görmüş, başını çevirmiş ama şehvetlenmiş. Bu şehvetini atması lazım. 2 tane yöntemi var. 1, zina edecek. 2, kendisini tatmin edecek. Bu ikisi de haramdır. 3, evine gidecek, hanımıyla beraber olacak. Tamamen ibadettir. Akıllı bir Müslüman ne yapar? Evine gider. Ama evine bir gidiyor, hanımı başka bir kadın arkadaşından nasihat almış. Arkadaşı ona çok derin bir nasihat vermiş. Kocan her istediği zaman onunla beraber olmayacaksın. Senin de isteklerin var. Bu dünyevi isteklerini elbiseydi, bilmem takıydı, perdeydi, koltuktu, yeni yatak takımıydı. Bunları alabilmen için ne yapman lazım? Derinle şantaj yapman lazım. Bu arkadaş, abla, hanım abla, böyle bir arkadaşın varsa, böyle bir akraban varsa muhabbeti kes, seni ateşe götürmek istiyor. Seni ateşe götürmek istiyor. Bir hadis-i şerif daha söyleyeyim Sultanım Aleyhisselam'dan. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kocası hanımını yatağa çağırdığında kadın kocasına sırtını dönerse Allah'ın melekleri o kadına sabaha kadar lanet ederler. En sahih hadis kitaplarındadır bunlar. Kim lanet ediyormuş? Günahsız olan, hayatı boyunca ebediyete kadar ibadet yapmakla yükümlü, ağzı bizden daha temiz olan melekler. Hem duası bizden daha keskindir, hem bedduası bizden daha keskindir. Melekler. Niye kadına beddua ediyor? Çünkü erkeğe hakkını vermiyor. Erkeği zinaya teşvik ediyor. Sonra erkeği gidiyor dışarıya, zina yapıyor, yabancı kadınlarla görüşüyor. Yahut da internetten başkalarına, sosyal medya aracılığıyla haramı olan başka kadınlarla diyaloğa giriyor. Bu günahın bir mislikizi kime yazıyor? Adama yazıyor, bir. Ama bir de kadına yazıyor. Neden? Kadın kocasına karşı olan vazifesini yerine getirmedi. Olay nereden buraya geldi? Yalan söyledi. Benim başım ağrıyor dedi. Migren. Kadınlar şu anda bizden en çok bunun için dua istiyor. Bana dua et hocam, başım çok ağrıyor. Devamlı başım ağrıyor. Olayın neden olduğunu biliyorum. Tabii ki konuyu açmıyorum. Tamam ablacığım, merak etme, ben dua edeceğim diyorum. Allah Teala bütün kadınlarımıza izan versin, hidayet versin. Amin. Diziler bozuyor, filmler bozuyor, akrabaları bozuyor.
Sohbetlere gitmeyen, kitap okumayan, bu Kur'an'dan haberi olmayan kötü arkadaşları bozuyor. Kadının okul arkadaşı bozuyor. Kocasına karşı İslami bir tavır içindeyken kadın eski arkadaşıyla görüşüyor ve kadının tavırları değişiyor kocasına. Vazifelerini yerine getirmiyor. Sonra kocasından perde istiyor, elbise istiyor. Olmaz. Abla olmaz. İslam'a göre yaşayacaksın. Koca nasıl senden başka bir kadına göz atmıyorsa, senden başka bir kadına gidip zina etmiyorsa, sen de bu kocayı yatağında tutacaksın. Dışarıya götürmeyeceksin. Kadındır kocayı rezil eden, kadındır kocayı vezir eden. Bazı kocalar var şu anda, Zeytinburnu içinde onlarca kahvehane var. Kağıt oynuyorlar, bilmem o taşları maçları diziyorlar. Kumar oynuyorlar, içki içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Saçma sapan şeyler. Bu erkeklere gidin sorun. Ticaret esnasında iş yerlerinizde konuştuğunuz insanlarla görüşürken bunlara sorun. Deyin ki, kardeş kahve alışkanlığın var mı? Diyorsa ki kahve alışkanlığım var, evde hanımınla aran nasıl? Sorun. 100 tanesinden 95 tanesi mübalağa etmiyorum. 100 tanesinden 95 tanesi diyecek ki kadının dırdırına dayanamıyorum. Ondan kahveye gitmekte fırsat buluyorum. 11.30-12'de eve geliyorum, zaten uyumuş oluyorlar. Hiç görüşmeden direkt yatağa gidiyorum. Kim bu adamı kahveye götürdü? Kadın götürdü. Kadın. Neden? Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. İsteme. İsteme. Milletin evi yok, arabası yok. Ekmeği yok milletin. Aç millet. Ama sen devamlı bir şeyler istiyorsun. İhtiyaçların gideriliyorsa, temel ihtiyaçların gideriliyorsa gözün aç olmasın. Dizilerdeki hayata aldanma. O sahte. Bu gerçek. O dizilerdeki sahte hayata aldanmayın. Kimse çalışmıyor. Herkes keyfinde. O onun karısıyla, bu bunun bacısıyla. Öyle bir hayat yok. Bu milletimizi bozmak için dış güçlerin parasıyla tezgahlanan bir senaryo. Böyle bir hayat yok. Aldatıyorlar Müslümanlar. Biz neye bakacağız? Bulunduğumuz duruma bakacağız. Biz böyle değiliz. Bizim atalarımız böyle değildi. Atalarımızın ataları böyle değildi. Onların ataları sahabe ve peygamberimiz böyle değildi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Şu halde benzemen gereken insanlar o dizi karakterleri değil kardeşim. Benzemen gereken insanlar Allah'ın en hayırlılar dediği, sadıklar dediği, salihler dediği insanlar. Biz onlara benzeyeceğiz kardeşler.